Merhaba arkadaşlar, ben Elif Piranvise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yeni sezonda böyle çok güzel bir yelek çalışmasıyla beraber yine sizlerin karşısındayım. İster kız ister erkek bebeklere örebileceğiniz unisex bir çalışmadır. Sadece renkleri değiştirerek kız ya da erkek bebeklere örebilirsiniz. Ben bugün mavi renk kullanarak böyle erkek bebeği için bir anlatım yaptım ama pembe renk kullanarak ya da kız renklerine uygun renkler kullanarak kız bebeklerinize de örebilirsiniz. Çok güzel bir çalışma. Kalıbımız çok güzel oldu arkadaşlar. Önü ve arkası bakın ne kadar güzel bir çalışma olmuş oldu. Bir yumaktan çok az fazla ip kullandım. Birinci yumağım bakın arkadaşlar tam şurada bitti. İkinci yumaktan sadece bu kısmı örebilecek kadar 5-6 santim daha örebilecek kadar ip kullanmış oldum. Şayet 330 metre uzunluğunda ip kullanarak örerseniz bir yumak ip çok rahat bir şekilde size yeterli olur. Görmüş olduğunuz yelek rahat 1-2 yaşın kullanabileceği büyüklükte. 330 metre ip kullandığınızda örgüleriniz biraz daha küçük olur arkadaşlar. Kullandığımız ip, şiş ve örgümüzün sıklığı büyüklüğümüzü etkiler. Eğer bol örgü ören biriyseniz örgünüzün benden büyük ya da sıkı örgü örüyorsanız örgünüzün benden küçük olması çok normaldir. Eli sıkı olan arkadaşlar daha büyük şiş numaraları kullanarak bu sık örgülerini normal hale getirebilirler. Bakın arkadaşlar, normal bir örgü bu şekilde olur. Gördüğünüz gibi ne çok bol ne sıkı. Özellikle sıkı örmemeye dikkat edin. Dediğim gibi bazı arkadaşların eli çok sıkı oluyor. Dolayısıyla ördükleri örgü hem küçük oluyor hem de çok sert oluyor. Özellikle bebek örgülerinin böyle pofur pofur olması lazım arkadaşlar. Tabii ki çok bol olmamak kaydıyla. Çok bol da olursa file gibi bir örgü olur. Hem ördüğünüz şey güzel olmaz hem de büyüklük olarak çok farklı büyüklükler elde etmiş olursunuz. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımın örebileceği bir model. Bu örnekleri görerek arkadaşlar model çalışmasını görerek zor bir çalışma olduğunu asla düşünmeyin. Çok kolay bir çalışma. Benim anlatımımla beraber hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım bu modeli de çok rahat bir şekilde örebilirler. Daha önce bilen, tecrübe eden arkadaşlardan biliyorum. Birçok arkadaşım hiç örgü örmeyi bilmiyorken benimle beraber özellikle pandemi döneminde örgü örmeye başladılar. Şimdi hobilerinden birine örgü örmeyi de ilave etmiş oldular. Evet, bir yumaktan biraz fazla ip kullandığımı söyledim. Şimdi hemen ölçülerimi vereyim. Kaç santim uzunluğunda 1-2 yaşın kullanabileceği büyüklükte dedik. Bakın arkadaşlar tam 32 santim uzunluğunda boyumuz var. 29 santimde enimiz var. Şu roba uzunluğumuz lastikten kol altına kadar 18,5 santim. Yine lastikten itibaren kol uzunluğumuz bakın 19 santim. Yani oldukça büyük bir çalışma. Modeli dediğim gibi 330 metre iple örerseniz daha küçük bir çalışma olur. Yani 0-1 yaşın giyebileceği büyüklükte bir örgü yelek elde etmiş olabilirsiniz. Enimiz oldukça müsait arkadaşlar. Şu ilik mesafelerini eğer bir örnek daha aşağıdan açarsanız dolayısıyla şu lastik boyu kadar yeleği uzatmış olursunuz. Çünkü enimiz de müsait. Dolayısıyla 1-2 yaş daha, yani bu 1-2 yaş büyüklüğünde 2-3 yaşın kullanabileceği büyüklükte bir çalışmada elde etmiş olabilirsiniz. Modeli küçültmek için 330 metre ip kullanmamız yeterli olur demiştim. Modeli daha büyütmek isteyen arkadaşlar bakın şu iki örnek arasında bizim 4 düz ilmeğimiz var. Bunları 5 ilmeğe çıkartarak modeli büyütebilirsiniz. Yaka başlangıç sayınızı da ona göre artıracaksınız ve şu araları 5 tutacaksınız. Bu kadar kolay. Önü arkası komple böyle aynı örnekten olan güzel bir çalışma. Ben çok keyif alarak ördüm ve anlattım.
Umarım aynı keyifle örersiniz. Beğendiyseniz beğeni butonunu tıklamayı ihmal etmeyin ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum arkadaşlar. Modelin hırkasını örebiliriz. Sadece şu kolu uzatarak hırka yapabiliriz. Örneğin anlatımında zaten söyledim. Ama hırkayı anlatmamı isterseniz arkadaşlar kapşonlu bir hırka da örebiliriz. Hatta bunun altına bir pantolon çalışması yapabiliriz. Yine örnekleri kullanarak bere yapabiliriz. Yani bir kombin oluşturabiliriz. Yorumlarınıza bakacağım. Ona göre hareket edeceğim. Eğer çok arzu ediliyorsa kombinini örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet, yorumlarınızı bekliyorum dedim. Özellikle modeli çalışan ve bitiren arkadaşlar, sizlerden yorum bekliyorum. Benim için yorumlarınız çok önemli. Ördünüz, kolay bir çalışma mıydı? Ördüğünüzün kalıbı nasıl oldu? Çocuğunuza giydirdiğinizde nasıl oldu? Bu tür yorumlarınızı sizden mutlaka bekliyorum. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, model çalışmamı Nako'nun pırlanta serisiyle yapacağım. Çok yumuşak. Hiç bu kadar yumuşak pırlanta görmemiştim. Böyle pamuk gibi. Çok hoşuma gitti. O yüzden bununla örmek istiyorum arkadaşlar. %100 premium mikro akrilit içeriği olan bir ip arkadaşlar. 100 gram ve 225 metre uzunluğunda. Böyle tatlı güzel bir mavi, renk numaramızda 6976 ve 3,5 milimetre örgü şişi kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi ben misinalı bir şiş kullanıyorum. 60 santimlik misinası olan. Siz daha uzun misinalı şiş ya da düz şiş de kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Evet arkadaşlar, tam 79 ilmekle beraber örgüme başladım. Ben tekstil tipi lastik çalışmasıyla örgüme başladım. Eğer siz de arzu ediyorsanız tekstil tipi lastik anlatımım var. Bakarak oradan o şekilde başlayabilirsiniz. Ya da normal klasik elinizin alıştığı şekilde ilmek atarak örgünüze başlayabilirsiniz. İlmek sayımız 79. Ve önce ilk 2 ilmeğimizi düz, sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örgülerle örüyoruz ve son 2 ilmeğimizi yine düz örgüyle bitiriyoruz arkadaşlar. Arkada da ilk 2 ilmek ters, sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve son 2 ilmeğimiz yine tersle bitecek. Evet, bu şekilde bakın 2 4 6 sıra örgümü ördüm. Şimdi 7. sırayı öreceğiz. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeğim düz örgü. Üçüncü ilmeğim ters. Dördüncü ilmeğim düz. Şimdi bir ilik çalışması yapacağız. 4 ilmekten sonra şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte düz olarak örüyoruz. Bakın hiç lastik çalışmamız bozulmuyor. Şu arada bir iliğimiz olmuş oldu. 2 4 6 ilmek örmüş olduk. Son ilmeğimde ters örgü. Bakın 7 ilmek. Kenar patlarımız 7 sağda 7 solda olacak şekilde devam edecek. Şimdi biz 7. sıra lastiğimizi öreceğiz arkadaşlar. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örgülerle beraber sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, bir düz bir ters örgülerle beraber son 2 ilmeğim kalana kadar geldim. Bakın son 2 ilmeğim düz örgü. Böylece şu kenar kısmımız çok düzgün görünüyor arkadaşlar. Bu yüzden öyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar lastik örgümüz artık bitti.
örgümüzün arka tarafındayız. İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz hep lastik örgü olarak ilerleyecek. Bunlar bizim ilik ve düğme kısımlarımız olacak. Kenar patlarımız olacak. Başlayalım. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim ters. Üçüncüsü düz. Dördüncüsü ters. Beşincisi düz. Altıncısı ters. Ve yedincisi düz. Bakın 2, 4, 6, 7 ilmek kenar patımı ördüm. Şimdi ipi kendime alıyorum. Ve ters örgülerle beraber sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet, bu şekilde 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, ters örgülerle son 7 ilmek kalana kadar ilerliyorum. Arkadaşlar, son 7 ilmek kalmadan bir ilmek artış yapacağız. Lastiğimizin düzgün 2 düzle başlayıp 2 düzle bitebilmesi için 79 ilmekle başladık. Fakat bizim model kurulumunda bizim ihtiyacımız olacak ilmek sayımız 80 ilmek. Dolayısıyla bir ilmek arttıracağız. Bakın ne yapıyorum? Herhangi bir yerden, hiç fark etmez, ters örgülerle ördüğünüz herhangi bir yerden. Bakın, sıradaki ilmeği ters ördüm. Sonra aynı ilmeğin yönünü çevirdim ve bir kez daha ters ördüm. Bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. Yani ilmek sayım artık 80 oldu. Şimdi 2, 4, 6, 7 ilmek kalana kadar ters örgülerle ördüm. Bakın 2, 4, 6, 7 ilmeğim var. Son 7 ilmeğimi lastik örüyorum. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters, düz, ters, düz, ters. Son 2 ilmeğim aynıydı. Son 2 ilmeğim arka sıra olduğum için ters de bitti. Önde 2 ilmek düz oldu. Bakın ilk iliğimiz de burada oldu arkadaşlar. Şimdi roba ayrımları yapacağız. Önce robamızı bir ayıralım. Ondan sonra model kurarak ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ön bedenlerimiz için bize 16 ilmek lazım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şu 17. ilmek bizim roba artış ilmeğimiz. Hemen bunun altına şöyle bir işaretleyici takıyorum. Sağına soluna takmıyorum. Tek ilmek olduğu için rahat örebilmemiz adına. 17. ilmeğe taktım. Ardından kollarım için 11 ilmeğe ihtiyacım var. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bakın 12. ilmek yine benim roba artış ilmeğim. Hemen altına işaretleyicimi taktım. Kolumu da ayırdım. Şimdi arka beden ilmeklerim 22 ilmek. Hemen onu da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bakın 23. ilmek benim roba artış ilmeğim. Ona da işaretleyicimi taktım. Şimdi tekrar ikinci kol için 11 ilmek sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12. ilmek benim roba artış ilmeğim. Hemen işaretliyorum. Ve ön bedenim için, ön bedenimin diğer tarafı için 16 ilmeğimin kalmış olması lazım. Kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet, robamızı böylece ayırmış olduk. Şimdi modele başlayacağız. Çok keyifli ve çok kolay bir model çalışması. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım da çok rahatça örebilirler. Ne dedik? İlk 7 ilmeğimiz tekli lastik. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim düz. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz,
bir ters. Tam 2, 4, 6, 7 ilmekten oluşan kenar pat çalışmamı yaptım. Şimdi model kuracağız. Arkadaşlar bakın, modeli kurabilmek için şurada 5 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Her model 5 ilmekten oluşuyor. Hemen başlayalım bakın. İlk 2 ilmeği şöyle soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Bakın. Sonra şişime ipimi doladım. Sıradaki ilmeği düz örgü olarak ördüm. 2 ilmeğim daha kaldı. Şişime ipimi doladım. Şimdi sıradaki 2 ilmeğin şöyle yönlerini değiştiriyorum. Eğer sizin de ilmeklerinizin yönü benimki gibi tersse böyle yönünü değiştirip bu kez sağdan sola doğru birlikte 2 ilmeği örüyoruz. Model bundan ibaret. Bu kadar kolay. Ajurlu bir çalışma. Sonra 1, 2, 3, 4 düz ilmek örüyorum ve benim bakın roba ayrımında işaretlediğim yere geldim. Şimdiye kadar 16 ilmek ördüm. Bu 16 ilmek benim ön bedenimdi. Şimdi ön ve kol ayrımının olduğu, roba artımının olduğu yerdeyiz. Burada artış yapacağız. Şişimize ipimizi dolacağız. Gizli artış değil, normal delikli bir ajur çalışması yapacağız burada da. Ardından roba ayrım ilmeğimi, bu işaretlediğim ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir kez şişime ipi doladım ve bu kez kolda çalışma yapacağız. Bakın, kolu da ortalayacağız. 2, 3, 3, 2, 4, 5. Evet. 3 düz ilmek örüyoruz. Bakın. 1, 2, 3. 3 ilmek ördükten sonra aynı çalışmayı burada yapacağız. Bakın. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Şişime ipimi doladım. Aradaki ilmeği düz ördüm. Şişime ipimi doladım. Yönlerini değiştiriyorum. 2 ilmeğimin böyle düz oluyor. Diğer türlü ters oluyordu. Eğer sizin düzse değiştirmenize gerek yok. Terse değiştiriyorsunuz. Sağdan sola doğru ikisini birlikte ördüm ve örneğimi bitirdim. Bakın, 3 ilmeğim daha var. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm ve kol çalışmam bitti. Yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Şişime ipimi doladım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Şişime ipimi doladım ve arka bedeni örmeye başladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Doladıktan sonra 1, 2, 3, 4. Şimdi model çalışmamızı yapıyoruz. Bakın. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru ikisini birlikte kestim. Şimdi araya 4 tane düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimi ördüm. Burada ikinci kez arka kısmımızda model çalışması yapıyoruz. Yine 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Bir dola, bir düz, bir dola, sonra 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte düz ördüm. Bakın, roba artışına kadar 1, 2, 3, 4 düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 düz ilmeğimi ördüm ve arka bedenim bitti. Yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir doladım. Roba ayrım ilmeğini düz ördüm. Tekrar bir doladım. Ne yapmıştık? 1, 2, 3 düz ilmek örmüştük. Öyle hatırlıyorum. Kolda. Evet. 3 düz ilmek ördük kolda ve şimdi model çalışması yapıyoruz.
Ne yapıyorduk? Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördük. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir. Sağdan sola doğru birlikte örerek kes. 3 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3 ilmek düzümü ördüm ve ikinci kolumu bitirdim. Roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir doladım. Roba ayrım ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir kez doladım. Ne yapmıştık burada? Hemen kontrol edelim. 2 ilmeği birlikte ördükten sonra 4 ilmek düz örmüştük. Şimdi 4 düz örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 düz ilmek örüyoruz ve model çalışmamızı yapıyoruz. Bakın. 2 ilmeği birlikte soldan sağa doğru örerek kestim. Bir dola, bir düz, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru kestim ve sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Kenar patım. Burayı da lastik örüyoruz. Bakın tersle başlıyor. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve son 2 ilmeğim düz örgüyle beraber lastik çalışmamı bitirmiş oldum. İlk kurulumu yaptık. Zoru başardık. Bundan sonrası çok kolay ve çok keyifli. Şimdi arkadayız. Önce lastiğimizi örelim. İlk 2 ilmeğimiz ters. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düzle beraber bakın 2, 4, 6, 7 ilmek lastiğimi ördüm. Sonra ipi kendime aldım. Var olan ilmeklerin tamamını arkadaşlar son 7 ilmek kalana kadar, bakın bu dolama yaptığımız ilmekler de dahil, her birini ters örgüyle örüyoruz. Bakın roba artıştaki dolamam, roba ayrım ilmeğim, tekrar roba artıştaki dolamam ve kol ilmekleri. Her birini ters örgü olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim kalana kadar. Evet, son 7 ilmeğe kadar örelim. Evet, son 7 ilmeğe kadar ters örgülerle ördüm. Şimdi 7 ilmeğim kaldı. Burası ilik düğme patım. Lastik örgüyle beraber düzün üzerine düz, tersin üzerine ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim ters örgü. Evet, ilk çalışmamız bitti. Şimdi arkadaşlar ikinci kez artış yapacağız. Şu model çalışmasını ön sırada bir sıra örerken yapacağız. Diğer ön sırada atlayacağız. Yani 4 sırada bir bu model çalışması yapılacak. Şimdi bu sırada model kurmayacağız. Örgümüzün düz tarafı, lastikle başlıyoruz. İlk 7 ilmeğim, lastik çalışma, 2, 4, 6, 7. Sonra düz örgülerle örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane örmüş oldum arkadaşlar. Bakın şu bir önceki artış yapmış olduğum ilmeği. Şimdi artışlara devam edeceğiz. Geldim, bakın işaretleyicim burada. İpimi şişime doladım. Roba artış ayrım ilmeğimi düz ördüm. Tekrar şişime ipimi doladım ve kollarımı örmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek kol için ördüm. Bir önce 11 ilmekti sayım. Sağda ve solda artış yaptığım için 13 oldu.
Bakın roba ayrım ilmeğim yine burada. Ne yapıyoruz? Öncesinde şişimize ipimizi doluyoruz. Roba ayrım ilmeğini düz örüyoruz. Tekrar şişime ipimi doluyorum ve arka bedeni örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmek düz ördüm. 22 ilmekti. Bir sağda bir solda arttırdığımız için 24 ilmek oldu. Şimdi tekrar şişime ipimi doluyorum. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Şişime ipimi doladım. İkinci kolumu örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Bakın roba artışının olduğu yerdeyim. Bir doladım, ördüm, bir doladım. Şimdi ön bedeni örmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Bakın sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bunlar da lastik örgü olarak örülüyor. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve 2 düzle beraber sıramı tamamladım. Örgümüzün arkasındayız. Ne yapıyorduk? İlk 7 ve son 7'yi lastik örüyorduk. Aradaki bütün ilmekleri ters örüyorduk. Sadece önlerde artış yapıyoruz ve model kurulumunu önden yapıyoruz arkadaşlar. Arkalarda hep ters örgü örüyoruz. Kenar bantlarımız lastik, diğerleri hep ters. Evet, ilk 2 ilmeğim ters örgü, sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, 2, 4, 6, 7 ilmeğimi lastik ördüm. Şimdi var olan ilmeklerimin tamamını son 7 ilmeğim kalana kadar ters örgü olarak örüyorum. Evet, örelim. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Bakın 2, 4, 6, 7. Şimdi lastik çalışmamla beraber sıramı tamamlıyorum. Evet. Örgümün düz tarafındayım. Üçüncü kez artış yapacağız ve ikinci kez yine aynı örnek kurulumunu yapacağız. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim düz, ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 7 ilmeğimi lastik ördüm. Bakın yine 5 ilmeğim burada. Bu 5 ilmeğin üzerinden yine aynı modeli çalışacağız. Hiçbir şey değişmeyecek. Ne yapıyorduk? İlk 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örüyorduk. Bir ilmek eksiltiyorduk. Şişimize ipimizi doluyorduk. Aradaki ilmeği düz örüyorduk. Tekrar şişimize ipimizi dolayıp sıradaki 2 ilmeğin yönleri tersse yönlerini düzeltip sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte kesiyorduk. 5 ilmekti. Yine 5 ilmek oldu. Şu doladığımız ilmeklerle 5 oluyor. Sonra devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüğümde ön bedenim bitiyor. Bakın roba ayrımının olduğu yere geliyorum. İpimi doladım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. İpimi doladım. Ardından örmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ilmek ördüm arkadaşlar. Bakın model burada. Tekrar model kuracağız. Bakın 2, 4, 5. Şu ortayı takip ederek
bulabilirsiniz. Bu bizim orta ilmeğimiz. Sağında ve solunda 2 ilmek olacak, 5 ilmek. Yani dolama yaptıktan sonra 2, 4, 5 ilmek ördük. Şimdi sıradaki 2 ilmeği yine model çalışıyoruz. Soldan sağa doğru ikisini birlikte örerek kestim. Bir doladım, bir düz, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve kestim. Bakın modeli çalıştık. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Kolum bitti. Yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. Şişime ipimi doladım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Şişime ipimi doladım. Arka bedene geçtim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Hemen kontrol edeceğim şimdi. Şurası orta ilmeğim. 6 ilmek örüyoruz arkadaşlar. 6'yı ördüm. Dolama yaptıktan sonra 2, 4, 6 ilmek ördüm. Şimdi bakın tam şu orta ilmeğim sağında 2, solunda 2 ilmek var. Modeli buraya çalışacağız. Geliyorum sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Şişime ipimi doladım. Bir düz ördüm. Şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Devam ediyoruz. Burada da arada 4 düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördüğümde bakın yine model çalışmamın olduğu yere geldim. İlk 2 ilmeği soldan sağa birlikte ördüm. Bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm. Ardından düz örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Şişime ipimi doladım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Şişime ipimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Hemen buradan da kontrol edelim. Bakın. Tam orta ilmeğim 2 sağında 2 solunda olacak. Evet. Şişime ipimi doladıktan sonra 5 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi model çalışması yapacağım. Soldan sağa birlikte ördüm. Bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve ikisini birlikte ör. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek ördüğümde yine roba ayrımının olduğu yere geldim. Bir dola, roba ayrım ilmeğini ör, bir dola, ön bedene geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüğümde bakın yine model çalışmamın olduğu yere geldim. Şurası orta ilmeğim. İlk 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir dola, bir ör, bir dola. Sonra 2 ilmeğin yönünü değiştir, birlikte ör. 2, 4, 6, 7 ilmek lastiğim kaldı. Tersle başlıyor. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve 2 düzle beraber sıramı tamamlamış oldum. Arkadaşlar 2 kez modeli çalışmış olduk. 3 kez de artış yapmış olduk. Bu şekilde örmeye devam edelim. Şimdi arka sırada ne yapacağız? İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz lastik. Aradaki ilmeklerin tamamını ters örgü öreceğiz. Sonra düz tarafa geleceğiz. Model çalışması bir sıra yapıyoruz, bir sıra yapmıyoruz. Şimdi yaptık, bir sonraki sırada yapmayacağız. Arka sırayı ters ördükten sonra ön sırada
İlk 7 ve son 7 lastik. Aralar sadece düz örgü olacak ve roba artışlarını yapacağız. Sonra arka sırayı yine ters öreceğiz. Sonra yani her ön sırada artış yapmaya devam edeceğiz. Ama 2 sırada bir de model kurulumuna devam edeceğiz. Biraz artış yapalım. Şu roba artışlarımız ilerledikçe arkadaşlar model çalışmalarımızda şimdi şurada bir tane ön bedende var ama ikincisini kuracağız. Aynı şekilde kolumuzda sağda ve solda yine model kuracağız. Aynı örnek çalışmasını 3 tane olacak. Bu arka kısımda 4 tane olacak arkadaşlar. Bir sağında, bir solunda, bir de var olanlarda. Böyle genişleyerek gidecek. O yüzden bir miktar örelim. Bir sonraki şu artış sıralarımız tamamlandığında şöyle 4 ilmek arayla zaten modeli kuracağız. Ondan sonra biraz örelim. Şöyle 7-8 tane artırma olana kadar bir örelim. İlmek sayımız artsın. İkinci örnek kurulumlarını birlikte yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Model çalışmamı toplamda 1, 2, 3, 4 kez çalıştım. Ve roba artışlarımı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kez çalıştım. Bakın tam 8 ilmeğim şurada ön bedende arttı. Kolda ve arkada 16 ilmek arttı. Bu şekilde robam büyüdü. Şimdi şu model çalışmasının hemen yanına şurada bir model çalışması daha yapacağız. 2 örnek arasında 4 düz ilmeğimiz olacak şekilde bir ön bedene, 2 kola, 2 arka bedene, yine 2 diğer kola ve bir yine diğer ön bedene olacak şekilde yeniden örnek kurulumu yapacağız. Hemen başlayalım. İlk 8 ilmeğimiz lastik örgümüz 3 4 5 6 7. İlk 7 ilmeğimiz lastik örgümüzü lastik olarak ördük. Şimdi bakın 1 2 3 4 5. kez örnek çalışmamı yapıyorum. Ne yapıyorduk? İlk 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestik. Bir doladık, bir düz ördük, bir doladık. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdik ve sağdan sola doğru kestik. Şimdi örnek bitti. Araya 4 düz ilmek örüyoruz. Bakın 1 2 3 4. 4 düzden sonra sıradaki 5 ilmeğe ikinci model kurulumunu yapıyoruz. 1 2. İlk 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Ardından 1 2 3 düz ilmek ördüğümde bakın roba ayrımının oraya geldim. Roba artışımı yaptım, bir doladım. Aradaki ilmeği ördüm. Tekrar bir doladım. Şimdi kolumdayım arkadaşlar. Kolumuzun bir sağ bir sol tarafına aynı örnek kurulumunu yapacağız. Şu ortadaki bakın şu ortadaki örnekten sonra 2 4 ilmek düz öreceğiz. Sonraki 2 4 5 ilmeğe model kuracağız şuraya. Şimdi doladıktan sonra 2 düz ilmek örüyoruz. Bakın 1 2 düz ilmeğimi ördüm. Sonra modeli kuruyoruz. 3. ve 4. ilmeği soldan sağa birlikte ördük. Bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. İlk kurulumu yaptık sağ tarafa. Sonra 1 2 3 4 düz ilmek ördüğümüzde bakın var olan
örnek çalışmamızın olduğu yere geldik. Hemen örneğimizi çalışalım. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördük. Bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Şimdi 400 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi kolun sağ tarafına kurduğumuz örneğin aynısını sol tarafa kuruyoruz. İlk 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördük. Bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiş ve ikisini birlikte ör. Ardından 1, 2 düz ilmek ördüğümde bakın kolum bitti. Roba artışına geldim. Bir dola, bir ör, bir dola. Şimdi aynı şeyi arka bedende yapacağız. Bakın. 2, 4, 5 ilmekten oluşan model çalışmam burada. Araya 4 ilmek koyacağız. 1, 2, 3, 4. Ardından 5 ilmeğe de model çalışacağız. 2, 4, 5. Yani doladıktan sonra 3 düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3 düzümüzü ördük. Şimdi modeli kuracağız. 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördük. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdik ve birlikte ördük. Yaptık. Şimdi 4 düz öreceğiz. Aralar hep 4 ilmek olacak. 1, 2, 3, 4. Bakın örnek çalışmamın olduğu yere geldim. 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola, bir ör, bir dola. 2 ilmeğin yönünü değiş ve birlikte ör. Ardından 1, 2, 3, 400 ilmek ördüğümüzde bakın yine ikinci model çalışmasının olduğu yerdeyiz. Hızlı hızlı öreyim, artık öğrendik. Modelimi çalışıyorum. Bu da bitti. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bu tarafa da yeni örnek kuracağız. Arada 4 ilmek olacak. 1, 2, 3, 4 ilmeği düz ördükten sonra sıradaki 5 ilmeğe yine model kuruyoruz. 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola, bir ör, bir dola. 2 ilmeği birlikte ör. Bitti. Şimdi 1, 2, 3 düz ilmek ördüğümde arka bedenim bitti. Yine roba ayrımının oraya geldim. Şişime ipimi doladım. Roba ayrımının ilmeğini ördüm. Şişime ipimi doladım. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağız. Bakın 2, 4, 5'ten sonra 2, 4. 2, 4, 5. 2 ilmek örüyoruz doladıktan sonra. 1, 2. Düz. Ardından modeli kuruyoruz. 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola, bir ör, bir dola. Yönlerini değiştir. 2 ilmeği birlikte ör. Sonra araya 4 düz ilmek. 1, 2, 3, 4. Bakın model çalışmamın olduğu yere geldim. Burada da uyguluyoruz. 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola, bir ör, bir dola. Yönlerini değiş, birlikte ör. Şimdi bu tarafa da model kuracağız. Araya 4 ilmek örelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi kuralım. 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola, bir ör, bir dola. 2 ilmeğin yönünü değiştir. Birlikte ör. Bitti. Ardından 1, 2 düz ilmek ördüğümde bakın kolum bitti. Yine roba ayrımının oradayım. Bir dola, bir ör, bir dola. Ön bedene geldik. Hemen bakalım. Şurası model kurulumunun 5 ilmeği.
Araya 4 düz koyacağız. 2 4. Sonra 2 4 5 ilmeğe model kuracağız. Yani doladıktan sonra 1 2 3 düz ilmek örüyoruz. Sonra modeli kuruyoruz. 2 ilmeği birlikte ör. 1 dola, 1 ör, 1 dola. 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Sonra araya 1 2 3 4 düz ilmek ördüğümüzde bakın yine örnek çalışmamın oraya geldim. 2 ilmeği birlikte ör. 1 dola, 1 ör, 1 dola. 2 ilmeği birlikte ör. Ardından lastiğe başladım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve 2 düzle beraber sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, yeni kurulumu da yapmış olduk. Bundan sonra örerken artık bu kurulum yaptığımız yerleri de örmeye devam edeceğiz. Onlara da model çalışacağız. Şimdi arka sırada ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz lastik. Aradaki ilmekleri ters örgü olarak örelim arkadaşlar. Ve sıramızı tamamlayalım. Sonra ilik açacağız. Bir tane ilik açmıştık. Şimdi ikinci iliğimizi de açalım. Evet, ters örgülerle beraber son 7 ilmeğime kadar geldim. Son 7 ilmeğimi de lastik örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilik açalım dedim ama arkadaşlar bu sıra örneksiz sıramız ya. Bu örneksiz sıramızı da örelim. Bir sonraki 1 2 3 4 5 6. örneği kurarken iliğimizi açalım ki daha kolay sayabiliriz. Şimdi bu şekilde saysanız biraz belki takılabilirsiniz. Ne olacak? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 sıra arayla olmuş olacak. Bir sıra daha gidelim. Bu sırada zaten model çalışması yok. Sadece roba artışımız var. Arka sırada da ters örgülerimizi örelim. 3 4 5 6. model kurulumunda ikinci iliği açalım. Evet arkadaşlar, bir sıra önde bir sıra arkada olacak şekilde örgümü ördüm. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 tane örnek çalışmasını yaptık. 6. örnek çalışmasını yapacağız. Yeni kurulumlarda da ikinci örnek çalışmasını yapacağız. Şimdi ilk iliğimizden sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 sıra örgü örmüş olduk. Ama biz şu model kurulumlarına göre hareket edelim. Şunu birinci model kurulumu, birinci örnek kabul ettiğimizde 1 2 3 4 tane, bakın şöyle 4 tane örnek arayla, arada 4 örnek olacak şekilde iliklerimizi açmış olalım. Böyle daha kolay sayarız. Evet, şimdi başlıyorum. 1 2 ilmek düz, sonra bir ters, bir düz. Tam 4 ilmek ördükten sonra şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte düz olarak ördüm. İkinci iliğimi de açtım. 2 4 6 ilmek etti. Sırada bir ters ilmeğim var. Onu da ördüm. 8 ilmek. Bakın arkadaşlar, iliklerimizin yeri de tam bu iki düz ilmeğin arasına geliyor ve çok düzgün oluyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6. kez kurulumu yapacağız. Hemen yapalım. İlk 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Ardından 1 2 3 4 düz ilmek ördük. 2 örnek arası 4 düz ilmekte.
Şimdi diğer tarafın modelini kuralım. 2 ilmeği birlikte ör. Bir dola, bir ör, bir dola, 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Bakın burada da ikinci kez örnek çalışması yaptık. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüğümde ön bedenim bitti. Roba ayrımının oradayım. Bir dola, bir ör, bir dola, sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde bakın ikinci model çalışmasını burada da yapacağız. Şimdi soldan sağa 2 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola, 2 ilmeğin yönünü değiş, birlikte kes. Şu arkaya kadar yapalım, sonra bu şekilde devam edeceğiz. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek var arada ve geliyoruz yine 2 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola, 2 ilmeğin yönünü değiş ve birlikte ör. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra model çalışmam. 2 ilmeği soldan sağa birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola, 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde roba ayrımının oraya geldim. Bir dola, bir ör, bir dola ve arka bedene geldik. Arka bedende de arkadaşlar hemen söyleyeyim. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 500 ilmekten sonra model çalışması. 400 ör, bir model, 400 ör, bir model, 400 ör, bir model ve ondan sonra da 2, 4, 5 ilmek ile beraber roba ayrımı bitmiş oluyor. Şimdi kaç artırma yapmış olduk onu da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. kez artırmamızı bu sırada yapmış oluyoruz. Şuradan bir daha sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet. Arkadaşlar bu şekilde örmeye devam edelim. Yine robamız büyüsün. Bir kez daha yan tarafa yeterince ilmeğimiz olunca bir model çalışması daha yapacağız. Şimdi biraz örelim. Sonra yine beraber devam edelim. Arkadaşlar ikinci örnek kurulumundan sonra 1, 2, 3, tam 4 tane örnek çalışması yaptım. Bakın robam da büyüdü. Kaç roba artışı yaptık hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 roba artışı yaptık. Şimdi yine yeteri kadar ilmek artışı yapmış olduk. Bakın 2, 4, 5 ilmekten oluşan örneğimden sonra 2, 4 ilmek araya koyacağız. 2, 4, 5 ilmeğe 3. örnek çalışmamızı yapacağız ve sonrasında da 2 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi yine model çalışması yapalım. Beraber çalışalım. Önce 7 ilmekten oluşan kenar patımı çalışıyorum. Evet, 7 ilmek lastiğimi ördüm. 2, 4, 6, 7. Ardından örneğimi çalışıyorum. İlk örneğimi çalıştım. Araya 400 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci örnek çalışmam. Sağdan soldan sağa doğru birlikte ör kes, bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiş. Sağdan sola doğru birlikte ör.
Şimdi 4 ilmek örüyoruz yine. 1 2 3 4 ve üçüncü örnek çalışmamızı şuradaki 5 ilmeğe yapıyoruz. 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Ardından 1 2 ilmek düz ördüğümde ön bedenim bitti. Roba ayrımının oraya geldim. 17. kez artırıyorum. Bir dola, bir ör, bir dola. Şimdi burada da bakalım. 2 4 5 ilmekten oluşan model çalışmam. Ardından 2 4 ilmek düz, sonra 2 4 5 ilmeğe örnek kuracağım. Yani bir doladıktan sonra bir düz ilmek örüyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte soldan sağa doğru ördüm. Bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirdim ve ördüm. Burada bir kurulum yaptık. Şimdi aynı kurulumu şu sıra sonuna, kolun bitimine doğru tekrar yapacağız. Araya 4 düz ilmek örüyoruz. 1 2 3 4. İkinci model çalışmam. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir dola, bir ör, bir dola. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve ördüm. İkinciyi çalıştım. Araya 4 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4. Üçüncü model çalışmam. 2 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola. 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Devam edelim. Yine araya 4 düz ilmek örüyoruz. 1 2 3 4. Evet, dördüncü model çalışmam. 2 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola. 2 ilmeğin yönünü değiştir, ör. Son model çalışmamızı ilk kurulumunu yapacağız. Araya 4 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4. Sonra 2 ilmeği birlikte soldan sağa doğru ör, bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte ördüm. Bakın bir düz ilmeğim kaldı. Onu da ördüm ve kolum bitti. Roba ayrımının olduğu yerdeyim. 17. kez burada da artışımı yaptım. Bir dola, bir ör, bir doladan sonra arka bedene geldik. Aynı şeyleri yapacağız. Bakın 5 ilmekten oluşan model çalışmam burada. Araya 4 düz ilmek koyacağız. 2 4. Ardından 2 4 5 ilmeğe yeni kurulum yapacağız. Yani doladıktan sonra 2 düz ilmek örüyoruz. 1 2. Sonra soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve sağdan sola doğru birlikte ör. Arada 4 düz ilmeğimiz var. 1 2 3 4. Bakın model çalışmamın olduğu yerdeyim. Arkadaşlar uzun sürecek. Şuraya kadar çalışalım. Şuradaki kurulumu, arkadaki diğer kurulumu yine birlikte yapalım. Buraları anlatmama gerek yok. Aynı şeylerin tekrarı. Hiç zaman kaybetmeyelim. Evet, arka bedendeki örnek çalışmalarını yaptım. Bakın en son örneğimi bitirdim. Şimdi araya 4 düz ilmek örelim. 1 2 3 4. Sonra sıradaki 2 ilmeği
Soldan sağa doğru birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve sağdan sola doğru birlikte ör. Bakın 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği düz olarak ördüğümde arka beden bitmiş oldu ve yine roba ayrımının olduğu yerdeyim. 17. kez burada da artışımı yaptım. Bir dola, bir ör, bir dola. İkinci kola geldik. Aynı şeyleri tekrar edeceğiz. Hızlı bir şekilde edelim. Model çalışmamdan sonra 2, 4 ilmek bıraktım. Bakın 2, 4, 5 ilmeğe de modelimi çalışacağım. Yani doladıktan sonra bir düz ilmek örüyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola. 2 ilmeği birlikte ör. 1, 2, 3, 4. Bakın model çalışmam. Şimdi hızlı hızlı öreyim. Koldaki ilmeklerimiz daha az. Bitirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördüğümde yine model çalışmam. Bitti. Araya 4 düz. Tekrar model çalışmam var. Bitti. Şimdi bakın sıra sonunda roba artışının olduğu yere kadar 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. 4 ilmeğini düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Ardından 5 ilmeğe yeni örnek kurulumunu yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiş ve birlikte ör. Bir tane ilmeğim kaldı. Düz ördüm ve ikinci kolum bitti. 17. artışımı burada da yaptım. Bir dola, bir ör, bir dola. Ve son olarak ikinci ön bedenimdeyim. Bakın modelden sonra 2, 4 ilmek düz. Sonra 5 ilmeğe örnek kuracağız. Yani 2 düzle başlıyoruz. 1, 2 düz ördükten sonra yeni örnek kurulumunu yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola. 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Arada 4 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4. Bakın model çalışmamın olduğu yer. Hızlıca şöyle sırayı bitireyim. Kaç örnek çalışmamız oldu toplamda söyleyeyim. Artık bitti arkadaşlar. Daha fazla artış yapmayacağız ve artık yeni örnek kurulumu da yapmayacağız. İlk örneğim bitti. Araya 4 tane düz ilmek ördüm ve şimdi yeniden son örneğimi çalışıyorum. 2 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola. 2 ilmeği birlikte ör. Bitti. 2, 4, 6, 7 ilmekten oluşan lastik çalışmam var. Tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim düz. Bakın son 2 ilmeği düz ördüğümüz için kenarımız böyle düzgün oluyor arkadaşlar. Çok düzgün bir lastik çalışması yapmış olduk. Şimdi bakalım nerede ne yaptık? Şimdi yeni kurulumla beraber arkadaşlar 3 tane örnek çalışmamız oldu. Ön bedenlerde. Sağda ve solda 3'er tane örnek oldu. Kolumuzda 1, 2, 3, 4, 5 tane örnek çalışması oldu. Arka bedende 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Kurulumlar bitti arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka tarafında ilk 7, son 7 ilmek lastik.
aradaki ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, arka sırayı da tamamladım. Artık model artışı yapmayacağız dedik. 1, 2, 3 tane modelle beraber yeleğimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi 17 kez artış yaptık. 1-2 sıra daha artıralım arkadaşlar. Ondan sonra kolları ve bedeni ayıracağız. 17 kez artırmıştık. Bir 19-20 gibi bakacağım, örneği ayarlayacağım. Ona göre kol ayrımını yapacağım. Şimdi bir miktar örüp ben geliyorum. Evet arkadaşlar, artık kol ayrımı yapabiliriz. Şu anda neredeyim onu söyleyeyim. Kaç artırma yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tam 19 tane artırma yaptık arkadaşlar. Şu ikinci örnek kurulumundan sonraki ilk düz sıradayım. Bakın. Yani 20. kez artırma yapılacak olan sıradayım. 19 sırayı kez artırmayı yaptım. Arkadan ters örgülerle ördüm. Tekrar önden başladım ve geldim. Bakın, model çalışmam bittikten sonra 2, 4, 5 ilmeğim var. Şimdi kolları ayıracağız. Şu roba ayrım ilmeğini de ön bedene ilave ediyorum. Bakın. Artık artış yapmıyoruz. Artışlarımız bitti. 19 kez artırdık. Düz örgülerle geldim. Şu roba ayrım ilmeğini de ön bedene ilave ettim. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ilmek ön bedene bırakmış oldum. Şimdi kola geçtik. Kolu ayırıyoruz dedik. Sadece kolumuzu öreceğiz arkadaşlar. Roba ayrım ilmeğinden sonra şöyle işaretleyici takalım bir tane. Bundan sonra da kol ilmeklerini öreceğiz. Bakın, düz örgülerle beraber kol ilmeklerimi örüyorum. Diğer roba ayrımının olduğu yere kadar. Evet, kol ilmeklerimi roba ayrımının olduğu yere kadar geldim. Bu roba ayrım ilmeğini de arka bedene bırakacağız. Şimdi sayalım bakalım kaç ilmeğimiz var kolumuzda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, tam 49 ilmeğimiz kolumuzda var. Şimdi bir ayraç da buraya takalım. Geriye dönüyoruz. Sadece 49 ilmekten oluşan kol ilmeklerimizi öreceğiz. Evet, örgümüzün arka tarafı olduğu için var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyoruz arkadaşlar. Örelim 49 ilmeği. Evet, ters örgülerle ördüm. Örgümü çevirdim. Bakın, ön bedeni örmüyoruz. Sadece kolu örüyoruz. Şimdi örnek sıramızın olduğu yerdeyiz. Yine kol ilmeklerimizi öreceğiz ve örneğimizi son bir kez daha uygulayacağız ve sonra kolu bitireceğiz. 1, 2, 3, 4 ilmek düzden sonra bakın
örnek çalışmam. 2 ilmeği birlikte ör, bir dola, bir ör, bir dola, 2 ilmeği birlikte ör. Sonra araya 1 2 3 4 düz ilmek ör. Bu şekilde örnek çalışmalarımızı yaparak yine kolumuzun ilmeklerinin tamamını örelim. Evet, örnek çalışmalarımı yaptım. Son örneğimden sonra 4 düz ilmeğim kaldı. Ördüm ve bitirdim. Tekrar kol ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka tarafında. İlmeklerimi ters örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha önde düz ve arkada ters olacak şekilde örelim. Yeni model kurulumu yapmayacağız. Lastik örgüye başlayacağız. Yani 49 ilmeği örgümüzün düz tarafında düz öreceğiz. Örüp tamamlayalım. Evet, düz örgülerle ördüm. Şimdi örgümün arka kısmında da ters örgülerle 49 ilmeğimi örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Bakın arkadaşlar, tekrar örnek kurulumu sırasına gelmiş oldum ama örnek kurmayacağız. Artık kol lastiğimizi öreceğiz. Arkadaşlar, bu kolu uzatarak hırka da yapabilirsiniz. Aynı bu şekilde buraya kadar örülür ve sonrasında kol istediğimiz uzunluğa kadar örüldükten sonra lastik çalışması yapılır ve hırka da olabilir. Şimdi biz yelek ördüğümüz için artık kolu bitireceğiz. Şimdi ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği düz ördüm. Ardından bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örgülerle beraber lastik çalışmama başladım. Bu şekilde örelim. Evet, bir ters bir düz lastik örgülerle sıramı tamamladım arkadaşlar. Örgümüzün arka tarafında da yine lastik örgü örüyoruz. İlk ilmeği boş aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Tersin üzerine ters, düzün üzerine düz olacak şekilde lastik örgümü örüyorum. Bu benim ikinci sıram. Böyle birkaç sıra öreceğim. İstediğim uzunluğa ulaşana kadar, sonra keseceğiz ve bitireceğiz arkadaşlar. Birkaç sıra öreyim. Arkadaşlar, tam 6 sıra lastik örgümü ördüm. Şimdi bir bakalım. Bakın. Saydığımızda 2, 4, 6 sıra lastik örgümüzü ördük. Bu bizim için yeterli. Artık kesebiliriz. Şimdi örerek kesme tekniğiyle keseceğiz. İlk ilmeği boş alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düzü düz örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Tekli lastik kesimi yapıyoruz arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyor. Düzleri düz örüp kesiyoruz. Tersleri ters örüp kesiyoruz. Bu şekilde var olan ilmeklerimin tamamını kesiyorum ve keserken de sıkı bir kesim yapmayın. Bakın, böyle esnek bir kesim olsun. Evet, keselim. Evet, bakın ilmeklerimin tamamını esnek bir şekilde kestim.
Şöyle son bir ilmeğim var. Bunu da beraber keselim ve bitirelim. Şimdi arkadaşlar burada ipimizi kesip yeleğimiz bittikten sonra şu kol evinin şuradaki payı dikebiliriz. Ama hiç böyle bir şeye gerek yok. Hiç dikiş yapmadan bu son ilmeği şöyle tığ yardımıyla aşağıya kadar dikerek, daha doğrusu örerek birleştirebiliriz. Bakın, örgümüzün düz tarafları içeride, dış tarafları dışarıda olacak şekilde geliyorum. Şimdi şu diğer tarafın bakın uç kısmına şöyle giriyorum. Bu son ilmeğimi de şöyle içinden geçiriyorum. Bir zincirle sabitledim. Bakın iki ucu birleştirdim. Ardından sırayla bir sağdan dikiş yapar gibi bir soldan şöyle ilmek arasına batıp şu şekilde kaydırıyorum. Tekrar bir sağdan bir soldan battım ve kaydırdım. Tam buraya kadar bu çalışmayı yapacağım ve bu ilmeği de şişime alacağım. Bir sağdan bir soldan battım ve kaydırdım. Battım ve kaydırdım. Bu kadar kolay. Yine ipimizi bol bırakıyoruz, sıkmıyoruz. Sıkarsak toplar. Evet, son bir kez yapalım. Tam şu örnek bitimlerinin olduğu yerden kaydırdım. Bakın. Şimdi bu ilmeği şişime alıyorum. Şöyle çevirelim. Bakın nasıl düzgün bir çalışma yaptık. Tıpkı iğneyle birleştirmiş gibi tığımızla birleştirdik. Evet, sağ şişimi aldım, ilmeğimi ve devam ediyorum. Şimdi arka bedenim var. Arka bedeni düz örgülerle öreceğim ve diğer kol kısmıma geleceğim. Yine 49 ilmekten oluşan kol çalışmamı ilk kolumu yaptığım gibi öreceğim ve tamamlayacağım. Şimdi şu arka ilmeklerimi bir öreyim arkadaşlar. Evet, arka bedendeki ilmeklerimi ördüm. Bakın, kolun oradaki roba ayrım ilmeğine geldik. Ne yapıyorduk? Bunu da bedene bırakıyorduk. Bunu da bedene aldık. Şimdi arka bedende kaç ilmeğim kaldı hemen söyleyeyim. Evet, şu roba ayrım ilmeğimden itibaren saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, tam 62 ilmek olmuş oldu arka bedende. Şimdi arkadaşlar yine ikinci kolumuzu örelim. Ayrımını beraber yapalım. Yine ayraç kullanalım. İşaretleyicimiz, yerimiz belli olsun. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ilmek arkadaşlar. 49 ilmek ördük. Bakın 50. ilmeğim, roba ayrım ilmeğim bu ön bedende kalacak. Buraya da işaretleyici koyalım ve geriye dönelim. Şimdi arka sırada 49 ilmeğimizi ters örgü olarak örüyoruz. Sıramız bittiğinde arkadaşlar, sıramız bittiğinde düz sırada tekrar örnek çalışmasını son bir kez yapıp bitiriyoruz. Bakın şurada olduğu gibi şu çalışmayı yapıyoruz. Ondan sonra da lastik çalışmasıyla beraber ikinci kolumuzu da tamamlamış oluyoruz. Evet, ikinci kolu da tamamlayalım arkadaşlar. Sonra şu ön beden ve alt bedenin kurulumuyla beraber devam edelim. Artık sona yaklaştık. Bundan sonra sadece alt bedeni öreceğiz. Arkadaşlar ikinci kolu da ördüm, kestim. Yine tığımla beraber son ilmeğimi aşağıya taşıdım. Bakın burayı da birleştirmiş oldum. Yine çok düzgün bir şekilde. Şimdi bu son örmüş olduğum ilmeğimi sağ şişime aldım. Ne yapmış olduk? Ön bedenden başladık. Arka bedeni ördük. Şimdi diğer ön bedeni örerek sıramızı tamamlıyoruz. Hemen örelim. Düz örgülerle beraber sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. İlk 7 ve son 7 ilmeğim lastik. Aralar ters örgü olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz. Kollarımızı da birleştirdik. Dolayısıyla hem ön hem arka beden birleşmiş oldu. Şu koltuk altına kadar bir öreyim, göstereceğim. Evet, bakın koltuk altının olduğu yerdeyim. İlmeklerimiz zaten yan yana gelmiş durumda. Bakın. Ön beden bitti. Arka bedene ters örgülerle geçtim. Bakın kol altımızda bu kadar düzgün olmuş oldu. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Ön sırada hem ilik açacağız arkadaşlar. 3. ilik sıramıza gelmiş olduk. Hem de model kurulumu yapacağız. Tam şu kol altına da bir model kuracağız. Tamamlayalım. Evet arkadaşlar, arka sıramı da ördüm. Bakın robamız zaten oldukça belirgin oldu. Çok da güzel oldu. Kalıbımız harika. Örneklerimiz çok güzel. Bakın ilik yerlerimiz arkadaşlar belli bile değil. Ancak açınca görünüyor. Her şeyle çok düzgün bir çalışma oldu. Şimdiye kadar kaç santim ördüm? Şimdi bir ölçü vereyim size. Ölçüyle de
yol alan arkadaşlar var. Şimdi şöyle tuttuğumda yakadan robaya kadar uzunluğum arkadaşlar bakın 19 santimetre. Şöyle tuttuğumda 18,5 santimetre. Şöyle azıcık esnettiğimde tam 19 santim. Kol uzunluğumuzu hemen söyleyeyim. Tam 18,5 santimde şöyle tuttuğumda bakın koldan yakaya kadar uzunluğum var. Kol evimin genişliğini söyleyeyim. Oldukça rahat, güzel bir kol evi yaptık. Esnek bir kesimle tam 10 santim. Şu yakadan ölçtüğümde şu ana kadar da tam 14,5 santim uzunluğunda bir örgü ördüm. En ölçümü vereyim, çok sağlıklı olmayacak şu an ama yine de vereyim. Kol altından itibaren ölçtüğümde de arkadaşlar 17 santim uzunluğunda. Bu ancak bittiğinde daha netleşecek. Bir genişliğimiz var ön bedende. Arka bedende de yine ölçelim. Yine çok sağlıklı olmayacak ama yine aşağı yukarı bir ölçü olur. Arkadaşlar 31 santim uzunluğunda da genişliğinde de arka bedenimiz var. Evet, artık robamız ve kollarımız bitti. Şimdi sadece aşağıyı örmeye devam edeceğiz. Üçüncü kez ilik çalışması yapalım. Son kurulumu yapalım. Ardından istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. İlk 2 ilmeğim düz örgü, ardından bir ters bir düz olarak örgümü ördüm. Şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek ilik çalışmamı yaptım. Bakın 2 4 6 bir ilmek ters ördüm. 7 ilmekten oluşan ilikli kısmımı, lastikli kısmımı bitirdim. Şimdi bakın model çalışmamıza başlayalım. İlk 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir dola, bir ör, bir dola. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek birlikte ör. Şimdi şu 3 tane örnek çalışmamızın birini ördük. Şu ikisini de örelim. Tam kol altında yine bir kurulum var. Onunla devam edelim. Evet, bakın 1 2 3 tane çalışmamı yaptım. Model kurulumum bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Aralarda 4 ilmek düzümüz var. Örelim. 1 2 3 4 düzümü ördüm. Tam kol altımın olduğu yerdeyim. Şimdi bir örnek çalışması da buraya yapıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Tam kol altına bir model çalışmış oldum. Bakın şimdi 2 4 5 ilmekten oluşan model çalışmam burada ve arada 1 2 3 4 tane düz ilmeğim var. Yani kurulumu çok düzgün bir şekilde yapmış olduk. Şimdi 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi ördükten sonra yine model çalışmamı uyguluyorum. Evet, bu şekilde diğer kol altına kadar arka bedenin şu örneklerini örelim arkadaşlar. Yine ikinci kol altını beraber çalışalım. Evet, kol altımın olduğu yere geldim. Bakın arkadaki son model çalışmasını yaptım. Şimdi tekrar model kuracağız. Araya 4 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4. Yine kol altındayız. Bakın sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola.
Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Şimdi bakın model çalışmam 2, 4, 5 ilmek ve arada 4 düzüm var. Bu 4 düzü örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve ardından model çalışmamı uyguluyorum. Evet. Artık arkadaşlar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar. Şöyle sıramı tamamlayayım. Üçüncü ilik çalışmamızı da yaptık. Yine aynı aralıklarla ilik çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Modellerimizi uygulayacağız. Ta ki istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar. Evet, model çalışmam bitti. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve 2 düzle beraber sıramı tamamladım. Bakın. Son modelleri de tam kol altına getirmiş olduk. Çok da güzel oldu. Harika bir kalıp çalışması oldu arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde aynı sayılarla örelim. 136 ilmek miydi? Söylemiş miydim? Hep aynı ilmek sayısıyla örmeye devam edelim. Sonra alt lastiği ile beraber zaten çalışmamız bitecek. Arkadaşlar kol altımızı birleştirdikten sonra tam kol altımızdan yeniden bir örnek çalışması örmeye başlamıştık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane örnek çalışmasını yaptım. 4 tane ilik açtım. Şimdi 5. ilik çalışmamı da yapacağım. Ve artık etek lastiğini öreceğim. Oldukça yeterli bir uzunluğumuz olmuş oldu. Kaç santim ördük hemen şimdi söyleyeceğim. Tam 29 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk yakadan şu andaki olduğumuz yere kadar. Evet, 5. iliğimizi açalım ve lastiğimize başlayalım. İlk 2 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Ardından bir ters, bir düz ördüm. 4 ilmek ördüm. Şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 5. iliğimi tamamladım. Ardından bir ters ördüm. Bakın 2, 4, 6, 7. Kenar lastiğim bitti. Bakın örnekli kısmımda şu ortada 10 taneyi tamamlamış oldum. 11. örnek sıram. Yani düz örgülerle ördükten sonraki sıram. Şimdi burada da lastiğime devam edeceğim. En son ters lastik ördüm. Ters ilmek ördüm. Şimdi bir düz, bir ters. Şurada ilmeğim kaçtı. Düzelteyim hemen. Evet. Bir düz, bir ters, tekli lastik olarak artık örgümü örüyorum. Bundan sonra hep lastik öreceğiz. İstediğimiz uzunluğa ulaşınca da kesip bitireceğiz. Artık yeleğimiz tamamlanmış olacak. Evet, bu şekilde sıra sonunda 7 ilmek lastiğimiz kalana kadar örelim. Bakalım denk gelecek mi? Eğer denk gelmezse bir ilmek keseceğiz arkadaşlar. O şekilde ayarlayacağız. Şimdi lastiğimizi örerek 7 ilmek kalana kadar ilerleyelim. Evet, bir düz bir ters lastiklerle geldim arkadaşlar. Bakın şimdi
ne oldu? 2, 4, 6, 7. Bir düz, bir ters, bir düzle geldim. Sıradaki ilmeğim ters, tersin üzerine düz geliyor. Yani bir ilmek fazlamız var. Bu tür durumlarda ya bir ilmek kesilir ya bir ilmek artırılır. Bizim etek ucumuz olduğu için arttırmamıza gerek yok. Eksiltmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapmış oldum? Bakın 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Şu 2 ilmeği, lastik öncesi 2 düz ilmeği birlikte örerek keseceğim arkadaşlar. Bakın ikisini birlikte düz olarak ördüm ve bir ilmek eksilttim. Tersten sonra düz olduğu sıradaki ilmeğim ters, yani kenar lastik kısmım. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve son 2 ilmeğim düz örgü. Evet, etek lastiğimize de başlamış olduk. Birinci sıramızı ördük. İkinci sıramıza da başlayalım. Tıpkı kol lastiğinde yaptığımız gibi istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu etek lastiğini de tekli lastik olarak örüyorum. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Evet, bu şekilde birkaç sıra örelim. Muhtemelen 6 ya da 8 sıra öreceğim arkadaşlar. Örünce karar vereceğim. Eğer 8 sıra çok uzun kalmasa 8 sıra yapmayı planlıyorum. Koldan biraz daha uzun olsun istiyorum etek lastiği. Evet, bu şekilde örelim. Ondan sonra da tıpkı kolda yapmış olduğumuz lastik kesimi vardı ya, düzün üzerine düz örüp kesiyorduk, tersi ters örüp kesiyorduk. Aynı şekilde keselim ve bitirelim. Düğmelerimi de dikeyim. Son halimi sizle tekrar paylaşayım. Bir çalışmayı daha böylece tamamlamış olalım. Yine yeni sezonun güzel ve kolay yeni bir modeli olmuş olsun. Ben çok keyif alarak ördüm. Yani bunun beresini ve hırkasını da örerek güzel bir kombin yapabiliriz. Hatta pantolonunu da örebiliriz arkadaşlar. Yorumlarda siz de bana yardımcı olun. Neler yapalım? Bu örnekle kombin yapalım mı? Neler ilave edelim diye. Daha kalın iple örebiliriz. Böyle kalın tok bir hırka da yapabiliriz. Hatta bunu kapşonlu hırka olarak da uygulayabiliriz. Birçok alternatifimiz var. Eğer kalın iple örersek arkadaşlar, şu anda bu yelek 1-2 yaş büyüklüğünde olacak. Öreceğimiz kalın iple beraber hırkamız çok daha da büyük olabilir. Siz de yorumlarla bana fikir verin arkadaşlar, olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ben lastiğimi öreyim, kesimimi yapayım, düğmelerimi dikeyim ve son halimle tekrar geleyim. Arkadaşlar, etek lastiğimi tam 8 sıra ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8. Böyle biraz koldan biraz daha 2 sıra daha uzun bir lastik çalıştım. Sonra tıpkı kolda yaptığım gibi örerek kesme tekniğiyle düzleri düz, tersleri ters örüp kestim. Şimdi son birkaç ilmeğim kaldı. Bunları da beraber keselim. Bakın, sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. İlmeğim düz örgü, düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki düz örgü, düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Şu son ilmeğimi de bir kez ördüm ve artık bitti. İpimi biraz
uzun bırakarak kestim ve tamamladım. Şimdi şu kesmiş olduğumuz ipi örgümüzün iç tarafına önce şöyle çekelim. Evet. Ardından bir kez daha burada düğümleyeceğim, iyice sağlam olsun diye. Sonrasında da birkaç kez örgümün arasından yürütüp gizlemiş oldum. Evet, fazla ipimi kestim. Arkadaşlar, yeleğime uyumlu olabilecek şekilde böyle uğur böcekli güzel bir bebe düğmesi kullandım. 5 tane ilik açmıştık. 5 tane düğmeyi yine örgümüzün, bakın, hep şu örnekleri hiza alarak iliklerimizi açmıştık. Düğmeleri de aynı şekilde örnek hizasını takip ederek diktim. Çok da güzel bir çalışma oldu. Ve bir yumağım bitti arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bakın, bir yumak tam şurada bitti. Buradan aşağıya ikinci yumakla ördüm. Yani ikinci yumağımızdan çok az kullanmış olduk. Eğer 330 metre ip kullanırsanız bir yumak yeterli olacak. Yani bir yumaktan bir yelek örmüş olacaksınız arkadaşlar. Fakat biraz daha küçük olur. Çünkü 330 metre ipler biraz daha ince oluyor. Dolayısıyla ince iple örüldüğünde örgüler biraz küçük oluyor. Evet, iliklerimizi şöyle kapatalım düğmemizle. Ve yeleğimize şöyle bir bakalım. Çok güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Her şeyiyle harika oldu. Kalıbımız, yaka genişliğimiz, kol genişliğimiz, kol uzunluğumuz, boyumuz. Şöyle biraz kameramı kaldırırsam daha rahat görürsünüz. Hatta biraz daha kaldıralım. Bakın. Çok güzel bir çalışma oldu. Şimdi ölçülerini vereyim hemen. Ortalama 1-2 yaş kullanabilecek büyüklükte. Özellikle enimiz arkadaşlar, bakın, geniş bir enimiz var. Ne yapabilirsiniz? Biraz daha boyu uzatabilirsiniz. Şu ilik çalışmalarımızı bir örnek daha aşağıdan açtığımızda, bakın şuradan açtığımızda 1, 2, 3, 4. Yani ne kadar uzar biliyor musunuz? 4 örnek daha uzar arkadaşlar. Şöyle uzatabilirsiniz. Çünkü enimiz oldukça müsait. O zaman da ne olur? Rahat 2, 3, belki 4 yaşın giyebileceği büyüklükte bir yelek olur. Çünkü enimiz oldukça müsait. Şu anda rahat 1-2 yaşın kullanabileceği bir büyüklük oldu. Bakın, yeleğimizin uzunluğu tam 32 santimetre. Enimiz 29 santimetre. Robamızın yakadan tam şu kol altına kadar uzunluğu 18 santimetre. Yine yaka lastiğimizden kol uzunluğumuzu ölçtüğümüzde 19 santimetre uzunluğunda. Kol altından itibaren de arkadaşlar 17,5, hatta 18 santim bir örgü ördük. Yani bunu 2-3 santim daha uzatarak 1-2 yaş daha büyütmeniz mümkün arkadaşlar. Dediğim gibi bir yumaktan biraz fazla ip kullandım. Eğer biraz daha boyu uzatırsanız 1,5 yumağa yakın ip kullanmış olursunuz. Modeli daha küçük örmek isteyen arkadaşlarım olursa yine aynı sayılarda 330 metre uzunluğunda ip kullanarak örebilirsiniz. O zaman da 0-1 yaş büyüklüğünde bir çalışma elde etmiş olabilirsiniz. Modeli biraz daha büyütmek istersek arkadaşlar, nasıl büyütebiliriz hemen söyleyeyim. Şu aralarda 4 ilmek örnek aralarında kullanmıştık ya. Bunu 5 yaparak büyütebilirsiniz. Bakın kaç ilmek oynar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek daha büyük olur.
Yani şu yaka çalışmasında ilmek sayımızı biraz daha büyüterek şu aralardaki 4'er ilmeği 5 yaparak yine büyük bir çalışma yapabilirsiniz arkadaşlar. En boy ölçüsü verdik. Şöyle gösterdik. Biraz daha şöyle yaparsam daha mı iyi görünecek? Evet. Görmüş olduğunuz gibi bakın kenar lastiğimiz filan her şeyimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle sıfır hatalı, kusursuz bir yelek çalışması oldu. Örneği anlatırken de söyledim, şu kolu uzatarak bunun hırkasını da yapabilirsiniz. Hatta eğer isterseniz mutlaka yorumlara yazın. İsterseniz bundan bir hırka da çalışabiliriz. Hatta kapşonlu bir hırka çalışabiliriz eğer arzu ederseniz. Alt kısmına pantol çalışması yapılabilir. Mesela düz örgülerle örülür. Yine model çalışması uygulanarak güzel bir kombin yapabilirsiniz. Evet, bir anlatımın daha sonuna geldim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Özellikle örüp bitiren arkadaşlar, sizlerin yorumunuzu bekliyorum. Örüp bitirdiğinizde büyüklük olarak, kalıp olarak nasıl oldu? Çok kolay bir çalışmaydı. Hiç örgü bilmeyen arkadaşların örebileceği bir model çalışmasıydı. Eğer benimle birlikte ilk kez bu modeli örerek çalıştıysanız, hiç örgü bilmeyen arkadaşlar, özellikle sizlerin yorumunu da bekliyorum. Evet, bir anlatımın daha sonuna geldim. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.